Herkese merhaba. Riot'un 2023 sezonunda başlattığı partnerlik programı 30 takımla işbirliğini duyurmuştu. Önceki sezonlarda başarılı olan VCL takımları lige yükselerek partner takımlar arasında yer aldı. Ancak bu sezon yeterli başarı gösteremeyen takımlar ligden düşürülecek. Stage 2'nin kritik haftasında alınan sonuçlar bazı takımları playoff'lara taşırken bazılarını yerel liglere geri gönderdi. Geçtiğimiz haftalarda playoff biletini garantileyen takımlar sıralamalarını yükseltmek için mücadele etti. Zira gruplarını birinci bitiren takımlar playoff'lara doğrudan yarı finallerden başlarken dördüncü olan takımlar lower bracket'tan başlayacak. Daha fazla detay için bültenimize geçmeden önce abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dördüncü hafta Foot Heretics serisiyle başladı. Foot'un playoff'a yükselmesi için galibiyet şarttı. Seri Heaven haritasında açıldı. İlk yarı dengeli geçse de ikinci yarıda kontrolü ele alan Heretics haritayı 13-6 kazanarak seride 1-0 öne geçti. İkinci harita Bind'da da benzer bir senaryo yaşandı. Heretics bu haritayı 13-7 kazanarak seriyi 2-0 aldı ve grubun tek namağlup takımı olarak son haftaya girdi. Foot'un playoff umutları ise son haftaya kaldı. Gün Koyu Apex arasındaki kritik seriyle devam etti. Koyu için playoff umudunu sürdürmek, Apex için ise kaybetmenin EMEA'ya veda anlamına geldiği bu seride Apex Lotus'ta 13-9'luk galibiyetle 1-0 öne geçti. Koyu Ascent'te 13-4'lük ezici bir yanıtla seriyi 1-1'e getirdi. Karar haritası Heaven'da Koyu'nun üstün performansıyla 13-8'lik skorla galip gelmesi seriyi 2-1 kazanmasını sağladı. Bu sonuçta Koyu playoff şansını son hafta maçlarına taşırken Apex EMEA'dan resmen düştü. 2025 sezonu boyunca galibiyet alamayan Norveç temsilcisi gelecek hafta son maçına çıkacak. İkinci gün Gentlemates ile Giantex arasındaki seriyle başladı. Apex ile aynı kaderi paylaşan Gentlemates için ligde kalmak adına galibiyet şarttı. Seri Krot haritasında başladı ve takımlar önceki seçimlerini korudu. Gentlemates'in baskın oyunuyla harita 13-8 onların zaferiyle sonuçlandı. İkinci harita Giantex'in seçimi Ascent oldu. Gentlemates haritaya hızlı başlayarak ilk yarıyı 9-3 önde kapattı. Ancak Giantex ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşte uzatmalara giden haritayı 14-12 kazandı. Karar haritası Heaven'da Giantex Foot maçındaki kompunu korurken Gentlemates Stage 2'deki ilk Heaven maçına çıktı. Giantex baştan sona üstünlüğü elinde tutarak haritayı 13-4 kazandı ve seriyi 2-1 aldı. Bu sonuç Giantex'e playoff biletini getirirken Gentlemates ligden düştü. Günün diğer serisi Navi ile Carmine Corp arasında oynandı. Sunset ile başlayan seri nefes kesen 26 roundluk mücadelenin ardından Navi'nin galibiyetiyle açıldı. Seri Navi'nin seçimi Crowd ile devam etti. Navi yeni bir kompla haritaya çıkarken Carmine Corp için ilk Crowd maçıydı. Ayrıca Carmine Corp'ta Martin ve Aves seçtikleri ajanları profesyonel bir maçta ilk kez oynadı. Navi'nin kontrolüne geçen harita 13-8 Navi galibiyetiyle sonuçlandı. Böylece Omega grubunun iki playoff takımı son hafta sonuçlarıyla belli olacak. Haftanın son günü temsilcimiz BBL ile Vitality arasındaki çekişmeli seriyle başladı. Bu seriyi kazanan takım grubun 3. playoff biletini alacaktı. Seri Vitality'nin seçimi Lotus ile açıldı. Yüksek rekabetin yaşandığı harita 13-11 Vitality galibiyetiyle sonuçlandı. BBL kendi seçimi Icebox'ta 6-0 geriye düşse de pes etmedi. İkinci yarıda rakibine round vermeden özverili bir oyunla haritayı 13-7 kazandı ve seriyi 1-1'e getirdi. Karar haritası Bind'da BBL'in ilk kez Bind oynaması oyun planlarını gizli tutarak avantaj sağladı. Bu avantaj skora 13-10 olarak yansıdı ve temsilcimiz seri 2-1 kazanarak playoff biletini kaptı. Haftanın kapanışında Team Liquid ile Fnatic karşılaştı. İki namağlup takımın mücadelesi Bind haritasında başladı. Alphager Fnatic'i ayakta tutmaya çalışsa da uzatmalara giden harita 14-12 Team Liquid galibiyetiyle sonuçlandı. Fnatic'in seçtiği Ascent'te ise adeta bir hezimet yaşandı. Liquid'in ezici oyunu karşısında Fnatic nefes alamadı ve harita 13-1 Liquid zaferiyle bitti. Fnatic'in tek tesellisi 13-0'lık bir yenilgi almamak oldu. Bu sonuç Team Liquid'i grup lideri yaparak playoff'lara avantajlı girmesini sağladı. Videonun bu bölümünde takımların durumlarını daha detaylı bir şekilde ele alalım. Bu yıldan itibaren videonun başında belirttiğim gibi ligden düşme kuralı yürürlüğe giriyor. EMEA takımları bu sezonki sıralamalarına göre ya VCL'e düşecek, ya VCT'deki yerlerini korumak için mücadele şansı elde edecek ya da bir sonraki sezon için VCT'ye doğrudan katılım hakkı kazanacak. EMEA takımları 2025 sezonu sıralamalarına göre farklı senaryolarla karşılaşacak. 9-12 sıralar. Partner takımlar VCT'deki yerlerini korumak için Essentials turnuvasında mücadele edecek. Ancak ortak olmayan takımlar bu sıralarda yer alırsa doğrudan VCL'e düşecek. Eğer her iki ortak olmayan takım da küme düşerse Essentials'ta ilk 2 sırayı alan takımlar VCT'ye yükselecek. 5-8. sıralar. Takımlar VCT'deki yerlerini korumak için Essentials'ta yarışma hakkı elde edecek. 1-4. sıralar. Takımlar bir sonraki sezonun VCT'sine doğrudan katılma hakkı kazanacak. Eğer her iki ortak olmayan takım VCT'deki yerlerini korusaydı alt sıralarda yer alan partner takım Essentials'ta VCT yerini korumak için mücadele edecekti. Ancak bu haftaki sonuçlar bu senaryonun gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Sonuç olarak sezonu alt sıralarda tamamlayan Apex ve Gentlemates doğrudan VCL'e düşürüldü. Ayrıca Gentlemates'in kurucularından Squeezy'nin açıklamasına göre yüksek maliyetler nedeniyle Gentlemates'in büyük olasılıkla Valorant sahnesinden çekilip yatırımlarını CS2'ye kaydıracağı belirtiliyor. Takımların ve oyuncuların durumu ilerleyen günlerde netleşecek. VCT'ye yükselecek takımların mücadele edeceği Essentials turnuvasına 6 takım katılacak. VCL EMEA Stage 3 şampiyonu doğrudan katılım hakkı kazanırken diğer 5 takım sezon boyunca topladıkları puanlarla bu turnuvaya hak kazanacak. BBL Pacific ve Enterprise sergiledikleri üstün performansla şimdiden Essentials'a katılmak için yeterli puanı toplamayı başardı. Ligin son haftası
haftasına baktığımızda iki temsilcimiz BBL ve FUT kozlarını paylaşacak. BBL playoff biletini garantilemişken FUT'un playoff'a kalması için bu maçı kazanması şart. Yakın geçmişe dönersek Stage 1'in son haftasında da temsilcilerimiz karşı karşıya gelmişti. Ancak o zaman roller tersineydi. Playoff'u garantileyen FUT galibiyet arayan BBL'i 2-0 mağlup ederek onları playoff dışında bırakmıştı. Şimdi ise durum tam tersi. Öte yandan playoff mücadelesi veren bir diğer takım Vitality, VCT'den düşen Gentlemates ile karşılaşacak. Eğer Gentlemates sürpriz yapar ve Vitality'yi yenerse FUT'un BBL karşısında kaybetmesi playoff şanslarını etkilemeyecek. Omega grubunda durum oldukça karmaşık. Koei Navi serisini kazanan taraf playoff biletini garantileyecek. Diğer seride Carmine Corp Team Liquid'i yenerse playoff'a yükselecek. Ancak Carmine Corp kaybeder ve Navi kazanırsa yine Carmine Corp playoff'a çıkacak. Grup aşamasının son haftası adeta bir final havasında geçecek. FUT'un Geelong'da uyguladığı agresif savunma rakibi çaresiz bırakıyor. Singers and a Sheriff. The G2 bite. I mean, for me, this is where you want to see that slow default. Oh my back god, in look at it! play. Pop the dog as well! They've got them all! Now because Foot have come with some really good answers here on the defensive side of Haven. Bang on. Filu yanına ışınlanan Batu'yu vurmakta epey zorlanıyor. 30 seconds. Look at the position that's currently That's it! He got the kill in the end! Needed for Apex. Yeah. Gentlemates, Deadlock ve Neon kombosuyla 2 kill alarak sonuç üretiyor. Set piece here potentially actually. The counter utility does land. But look at this! His comeback ability. Oh, this is beautiful. Really nice set piece. And I love seeing these sort of looks getting explored now. It feels like that. Ruxic kurşunları bitse de son noktayı bıçağıyla koyuyor. Up their sleeve and early on challenge here, flash up for Angel, and it gives Ruxic a free second, a triple kill on the board already, and a knife! And we're just constantly running into delay. They were met by the orb, the snake bite, and then just constant recurring smoke. One enemy And remaining. because of that, it got so late that they still ran into Alexik taş arkasını kontrol etmeyen Casey oyuncularını affetmiyor. Through this close right corner, which hasn't been pushed up on by Navi. They've played passive every round, but they've had the Viper there. This could be a massive downfall. I think they're looking to Prowler deep into elbow. It leaves the space open, and yes, they've given him the chance! Alexic on the board, and then some! but that's just a mistake. Yeah, really good push up by. That was after attack was. Profek Fade'in sağır etme özelliğinden yararlanmak için Omen ultisine başvuruyor. Piece on C. Because time Hicks. whoa, getting very aggressive here. It's actually Kovac to find that. What's going on in this game? It's all going a bit. They have no Oh sound. my They have no God. sounds. Oh, the nightfall hitting in that timing. Yeah, a little weird. Tecrübeli oyuncu Les gösterdiği tetik disipliniyle 2 kill alarak Randu Derke'ye paslıyor. From this has to get out of there. Les trying to stick around. I mean, yeah, he's completely outplayed Magnum. Oh. Let him pass. My Oh my god, he could be God, set oh up for my success. God, Les! One of a kind, but he misses the final one that would have sealed it. Better. They're trying to They're overwhelm fast. here, yeah. Should be able to spot him out if he did manage to go away, but it's still Durka! Yeah. There's unfaking kicks, and in that situation, it's rough for Les because he gets the Les first. Viper'ini BBL oyuncuları için mezara çeviriyor. Magnum. Caught one on the way, though. He's going to take away Unfake from post plan. That's Yeah. pretty valuable. Les has found one though. That will give him a pit of his own. Doesn't have a snake bite, but control the spike inside this pit. Well, I like the scaling up from kicks here, but maybe a couple of stray bullets coming through. Sociable up on top here, but it's Levinson from pretty much find kicks instantly. So now down to two, Durka and Les, the two big boys. What you got for us now? Quickly cleared, but Les still going to find a fair few. Has to get towards his spike now. And look at the HP on Yampi, just one. That is the value of a Set vintage. this in motion. Oh, ridiculous shot from Les actually onto Magnum. Sociable savunmasız bir şekilde Sova ultisi kullanan rakibini kolayca avlıyor. This Fury going to get posted here. Hello. Hello. To be found here. Alphajar Nets'in inini dar ediyor. Viper's pit worked as a distraction, but Alpha is still here. And with his ultimate online, there's not a whole lot of places you can stand. At least bought a moment there. Nats spotted too. Alpha knows now that Nats is looking for the kill. There goes the next tap, and he's already outside of that ultimate range. Plank comes in, but Alpha knows that he must be. Red Bull clutch from Alpha yet. Kayak ile Kamo arasında nefes kesen bir raid düellosu. Already seen Thrash thrown in from Trex.
There's an orbital strike if they can grab some info. Down goes the Vipers. Pin and a jump over the rocket! Yell on the other side. That was wonderful. Trex'in soğukkanlı clutch performansı mükemmeldi. Want themselves another round. Shock dart out. He's going to do a little bit of chip damage, but now he's left isolated, low, with everything still to do. The first one will, however, go his way, but Boaster's trying to stick it. It's risky and the steps are baiting him off. He's based him off completely. Playing the mind games, just looking for those final shots. Trex is a master of manipulation. What a clutch for Trex! Fantastic closers to the rounds, but this one may trump them all. What are you doing? The 1v2, the man who's 0 in... Bu haftanın ACS tablosunda Türk oyuncular üst sıralarda dikkat çekti. Zirvede 292 ACS ile Kamo bulunurken onu 287 ACS ile Ruxic, 281 ACS ile Lev, 273 ACS ile Zeus ve 269 ACS ile Hero izledi. Alt sıralarda ise beklenmedik şekilde Chronicle 118 ACS ile son sırada yer aldı. Onun hemen üstünde 125 ACS ile Krax, 137 ACS ile Unfake, 141 ACS ile Shaw ve Angel bulundu. 4. haftanın en çok tercih edilen haritaları 4'er kez seçilen Ascent ve Bind oldu. Icebox ve Sunset ise 5'er yasaklamayla en çok banlanan haritalar olarak öne çıktı. Haftanın vazgeçilmez ajanı Omen olurken Reyna, Sage ve Clove ise bu hafta hiç tercih edilmedi. Peksa Bülten'in sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.